Merhaba arkadaşlar. Sevgiyle Yaşam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim sesini de açarsanız başka videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi evime aldığım böyle üzümlerden birkaç cimbisini kurutacağım. Şöyle birkaç salkım ayırdım ve bunları kurutacağım. Bunlar da salkımların dibine dökülenler. Şu şekilde. Kuru üzümsüz kalmamak için bu kadarını kurutuyorum. Şimdi böyle bir kasenin içerisine su alacağım. Üzümleri yıkayacağım öncelikle. Daha önceki videomda farklı bir kurutma şeklini göstermiştim. Bu videomda da çok basit, hiçbir işlem yapmadan sadece üzümleri yıkayarak böyle yavaş yavaş salkımlarından dökülmeden üzerindeki tozlar, kalıntılar hafiften gitsin diye şöyle bir suya tutuyorum. Bunları kenara aldım. Şimdi bu siyah üzümleri de aynı işlemi yapacağım. Bunlar yine dediğim gibi salkımlardan poşete dökülenler. Bunları da şöyle güzelce yıkıyorum. Suyun içerisine hiçbir şey katmadım. Sadece çeşme suyu. Yine ben böyle evde yemek için aldığım üzümlerden ufak ufak tırtıklayarak tabii ki balkona koydum. Tamamen kışın üzümsüz kalmamak için yine ufak ufak olsa da yine kuruttum. Onları da göstereceğim size. Şimdi suyun içerisinden aldığım üzümleri balkona götürüyorum. Böyle balkonumda masamın üzerine bir bez yaydım. Elime geçen üzümleri her seferinde böyle ufak ufak da olsa balkonumda kurutmaya çalışıyorum. Şöyle bir kase üzümü koyacağım şuraya. Bulunduğunuz yöreye göre üzüm kurutma tabii ki uzun sürebilir, daha kısa sürebilir. Ben İzmir'deyim. İzmir'de havalar şu anda sıcak gidiyor. Hangi mevsimdeyiz? Ekim ayına girdik. Eylül bitti. Ben biraz geciktim bu üzümleri kuruturken. Yaz döneminde evde olmadığım için, farklı bir yerde olduğum için kurutma imkanım olmadı. Şimdi bu şekilde koydum üzümleri. Salkımıyla birlikte şu ezik olanları, çürük olanları tabii ki ayırıyoruz. Salkımıyla korsanız kuruması daha kolay olur. Hem altından hava alarak kuruyor. Salkımın üzerinde kuruyor yani. Birbirine değse de salkımın üzerinde kuruyor. Şöyle bakın, salkımın üzerinde kururken kendisi dökülüyor zaten. Dökülmeyenleri de kuruduktan sonra tekrardan ayıklayacağız. Şöyle uçları kalıyor. Onları da biraz kuruyunca ayıklayacağız. Ben bunları Ekim'in 1'inde koydum. Bugün Ekim'in 4'ü. 4 gün oldu. 4 günde İzmir'in sıcaklığında böyle kurudular. Bunlar da siyah üzümler. Bakın ara ara kurumayanlar var. Daha hızlı kuruyanlar var. Şu hiç kurumayanları ben elime geçtikçe böyle sofradan arttıkça kalanları buraya atıyorum. Bu sene daha önce de söylediğim gibi kilolarca üzüm alıp kurutamadım. Bu kadar üzümle yetineceğiz artık. Şimdi gün gün kaç günde kuruttuğumu da sizlerle paylaşacağım. Burada toplamda 1 kilo kadar üzüm ancak var. Çok fazla değil. Yine en başta da söylediğim gibi bunları yıkarken suyun içerisine hiçbir şey katmadım. Bu şekilde yıkadım ve bezin üzerine koydum. Suyunu sıza sıza kuruyacaklar. Bulunduğunuz ortam nemliyse, soğuksa üzümü biraz zor kurutursunuz. İzmir'de havalar sıcak gidiyor. Hem de nem çok fazla yok. Yani bir İstanbul gibi değil. Bir Adana gibi değil, Antalya gibi değil. Daha kuru bir havası var. O yüzden ben balkonumda rahatlıkla kurutuyorum. Sizlere de gün gün üzümlerin durumunu göstereceğim.
Bu üzümleri koyduktan sonra 3 gün geçti. 4. gün her gün gösteririm dedim ama her gün çok fazla bir değişiklik olmadı. Havalar çok fazla sıcak değil. Şunları böyle ters çeviriyorum. Kurumaya devam ediyorlar. Bunlar da bir hafta oldu. 7. günleri. Şöyle bakın. Bunları artık kaldıracağım. Kurudular. İçleri yumuşak olsun istiyorum. Çok fazla kuru olmasınlar. Çok fazla kuru olmasınlar. Çünkü çabuk bitecekler. Eğer ki uzun süre dayanacak bir o kadar çok olsaydı birkaç gün daha tutardım. Çünkü iyice kurumalarını isterdim. Hem ben bunları dolapta saklayacağım. Şöyle bakın. Bunlar da şu şekilde kuruyanlar. Henüz kurumayanlar da var içinde. Şöyle iyice kuruyanları ayıracağım. Bunları da kaldırırım. Diğerleri de kurumaya devam ediyorlar. Ama bu üzümlerimi kaldıracağım bugün. Üzümler 11 günde kurudu. Ekim ayında kuruttum. Şimdi bunları kaldırıyorum. Şunlar da 2 gün sonra koymuştum. 2 gün daha kurusunlar. Bu üzümlerden daha sonra koymuştum bunları. O yüzden bunlar henüz kurumadı. Bunları da yine 2-3 gün sonra kaldıracağım. Bu şekilde balkonunuzda üzüm kurutabilirsiniz. Bakın bu saplarını da temizledim. Salkımıyla koymuştum zaten. Bu sapları da temizledim. Bu şekilde kaldırıyorum. İsterseniz buzdolabına koyun, isterseniz de dolabınızın bir köşesinde saklayabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.